Yani bugün bu arkadaşların ABD pasaportuna sahip olmasının sebebi bu korsanın çişi. Her yerde bu tavuklar ya, kafayı yiyeceğim. Korsanlar için güvenli bir liman haline geliyor yani. Düşünün, bu kara sakal burada mesela vakit geçiriyor bayağı. Çok ünlü. Burada korsanların hazinesi olduğu düşünülüyor. Epstein Adası. Kıyılarına çıktım ve Epstein Adası'nda daldım arkadaşlar. Bugün sizi Epstein Adası'nın lojistik merkezi sayılan ve Jeffrey Epstein başta olmak üzere özel jetle adaya giden herkesin ilk durak yeri olan St. Thomas Adası'na götürüyorum. Virgin Adaları'nın kalbi konumundaki St. Thomas, Epstein vakası açısından kritik bir öneme sahip. Çünkü adaya tüm ulaşım buradan sağlanıyor. Peki Virgin Adaları ve St. Thomas gerçekten nasıl bir yer? Bu adaların geçmişinde neler yatıyor? Tüm bunları bu videoda detaylarıyla anlatacağım. Ancak öncesinde Epstein'in büyük adası Great St. James'e gidiyor ve derinliklerindeki gizemli batık tekneye yakından göz atıyoruz. Epstein Adası. Kıyılarına çıktım ve Epstein Adası'nda daldım arkadaşlar. Daha ne yapayım ben size? Arkadaşlar bu adanın en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi, ilginç bir şey, her yerde tavuk var bu adada. Evet, sokak tavukları. Yani sokak kedisi, sokak köpeği vesaire var ama sokak tavukları da var. Burada biraz fotoğrafa, kameraya tepki gösterebilirler. Bir Karayip rahatlığı. Arkadaşlar kısa bir vaktinizi alacağım. Ben bu kanalı Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs vermek için açtım ve şu ana kadar milyonlarca lira burs verdik. Ama bizim keşfete düşmemiz, bu videonun keşfete düşmesi için benim kanalımı takip etmeniz gerekiyor. Biliyorum birçoğunuz takip etmeden izleyecek. İstatistikleri görebiliyoruz. Eğer beğenirseniz de yorum, hype, beğeni atarsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız bizim totalde değil aylık milyonlarca burs vermemizi sağlarsınız. Şimdiden teşekkürler, iyi izlemeler. Burada adaya ait. Hi sir, how are you? Yes, how are you? Good. This all from this island? Yes, yes. Wow. What's this fruit called? Watapol, watapol. Are you from Haiti? Aquí, de St. Thomas. Ah, see. This is gold apple. Apple. Yeah, This is avocado. Oh, gold apple. Yeah, avocado I know, yeah. yeah. Where are you from? From here? Eti. ¿De dónde eres? ¿Hablas español o inglés? Yeah, like something. Ne olursa English, konuşurum. something English and the español. What's this? Is ¿cómo habla esa? ¿Qué más? Gooseberry. Gooseberry. Yeah. Gooseberry. Yeah. Jam, gooseberry jam. Gooseberry jam. Yeah, Okay. you put in the bread and Yeah. you eat it. It tastes very good, but it kind of Yeah. sweet to you, like. Now I'm filming, but after I will come and buy some stuff, okay? Yeah. Because I don't want to carry. Okay? I Yeah. will be back later. Okay. Thank you. Is it papaya? Ah, yeah, I know papaya. Papaya. Mango. All from this island? Island, Yeah, yes, everything yes. is on the island. On the island. Very beautiful. Thanks. Okay. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli.
Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. How are you? Yeah, I like the chickens. Burada arkadaşlar bunlar bağımlılar. Burada takılıyorlar. Sonra soru sorayım ya. Guys, hi. What I say? Is there a Rastafarian church here? A Rastafarian church. Yeah. Not that I really know of. No? We used to have one far down the border area, Yeah. but I think during this time I came to get destroyed. Ah, no more. Because we don't have Ah, I love to film the Rastafarian church. You know what's this here? What? You know what is this? No, what's this? Human slave market. Oh, this used to be a human slave market here. Yeah, Can I film? yeah, this Yeah. is one of the oldest in the Western Hemisphere. This place. Yeah, that's So- what it is to put the slave them on. Seriously, here. Yeah, and this is the well they pay the slave them on. This is the well. They used to pump the water out of. Yeah, I am from Turkey, so I know. Yeah, pump So- the water. So what do they do with the water? They pay the slave them, they put the slave them on top of the trays. They bait the And slave. pay the slave Yeah. before the option them off. Before Okay, so they look clean and Clean, nice, yes, right. That's what it's Yeah. all about. Yeah. That's what this well was for, and these trays was to put the slave them on. Yeah. And then they sell our ancestors, we never see them again. Oh. But that was, 400 years ago. Yeah. Today it's used now as a food market. And Yeah. the Saturdays, the local people comes out with all their produce and whatever local farming and agriculture that they're doing. And they bring them out on the Saturdays, and then they sell the food on the trays. Oh, thank you. I will come on Yeah, Saturday. yeah. Food What's your name, sir? My name is Kumba, or the Sedanion. Yeah. That's my name. Nice to meet you. Yeah, Thank you very much. Yeah. Call her the Bungalow. Bungalow. Okay, so they used to bring slaves from Africa. Yeah. Because this is the first port from Yeah. Atlantic Ocean, right? So they used to bring here and sell the slaves here. Because That's years sad. ago, during those days, here didn't have so much buildings like this. Yeah. Here, the water from the waterfront used Ah. to come up here. Ah, yeah. as Just a bit. yeah. So Yeah. now It's they fill in. built the city. Yeah. Fill in. So Yes. they used to come right up here. Just up on the right slave. next to the water, the Yeah, boats right come there. Yeah, and put the exactly. slaves here, and the slave owners were waiting to Yes, buy them. To be bought. Yeah. Yes, you got it. Let me take your photo. Yeah, you got it. Thank you. How do you say? Why I say Rasta? Yeah. We just say Rasta. You know, how do you say hello? Why I say? We say hail up, Hail up. hail up. And do you say why I say like the Jamaicans? No, we just say hail up. We say Jah Rastafari. Ah, Jah Rastafari. Jah Rastafari. And we say Thank you, hail boss. up. Thank you very much. Hey, no Peace. problem. Bye bye. Vay be. Dolaşırken ne güzel hikaye anlattık. Ne kadar tatlı İngilizceleri değil mi? Kreol arkadaşlar. Böyle Afrika dilleriyle Karayip dillerinin karıştığı bir İngilizce diyelim. Kreol. Arka sokakları gezmek her zaman çok güzeldir. Yerel halkla karşılaşıyorsunuz. Bakalım daha dalalım derinliklere. Arkamda bir Danimarka Kalesi'ni görüyorsunuz ama Danimarka'da değiliz. Neredeyiz? Şu anda Amerika'nın Virgin Islands'tayız. Virgin Adaları, Bakire Adaları mı oluyor? Virgin Islands işte tam karşılığı o. Ama burada bir Danimarka Kalesi var. Neden? Burası Virgin Adaları'nın başkenti Charlotte Amelie'deki St. Thomas Adası'ndayız. O hani Epstein'in adasının olduğu yerdeyiz. Burası bir kale. 1671 yılında başlıyor Danimarkalılar. Üzerinde de yazıyor zaten inşaata. En eski yapı St. Thomas Adası'ndaki Danimarka-Norveç sömürge geçmişin en önemli eserlerinden bir tanesi. Burada o dönemin topları var. 1671. O beyaz tenli Danimarkalılar, Norveç Krallığı, Danimarka-Norveç Krallığı'nın elemanları
burada gelip sömürgecilik yapmışlar. Kalenin ismi o dönemin Danimarka Norveç Kralı 5. Christian'dan alıyor. Kale 1893 yılına kadar aktif olarak hapishane ve polis merkezi olarak kullanılıyor. Yani devletin otorite merkezi olarak kullanılıyor uzun yıllar. Çok acayip, bayağı büyük. Bakın şimdi üzerinde kocaman bir saat kulesi var. Bu Victoria dönemi. 1874 yılında büyük bir tadilat yapılıyor. Orta Çağ şatolarına benziyor. Birazcık böyle uzaktan baktığınız zaman. Oh ne güzel esiyor ya. Vay be, ta Danimarka'dan 1671 yılında arkadaşlar. 1671. Hey gidi hey. Oha bayağı büyük. Şimdi bu Virgin Adaları'nın tarihi çok çok enteresan arkadaşlar. Kolomb gelmeden önce bu adada Siboney, Arawak ve Karayip yerlileri var. Bunlar savaşçılar ve kanolarıyla geliyorlar. Başka adalardan bu adayı fethediyorlar. İlk fatihleri onlar diyelim. Christoph Kolomb 1493 yılında ikinci yolculuğunu St. Croix adasına yapıyor. Yani buranın güneyindeki yine Virgin Adalarından bir tanesi. Adalara Hristiyan efsanesindeki Azize Ursula ve 11.000 bakireden esinlenerek Las Virgines diyorlar. Yani Bakireler Adası. Bakın dediğim gibi ya, her yerde bu tavuklar ya, kafayı yiyeceğim. Las Virgines Adası, yani aslında buranın Türkçesi Bakireler Adası. Bugün Virgin Islands'ta Bakire Adası, tekil olarak Bakire Adası. 1600'lü yıllar boyunca İspanyollar, İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar adaların üzerinde hak iddia ederek birbirleriyle savaşıyorlar. Yani sömürgecilerin savaşı oluyor bu adalarda. Tabii ki bolca korsan. Burası Karayiplerin Atlantik Okyanusu'yla birleştiği yer ve çok 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 önemli. İlk eski merdivenlere bakın. Ne kadar güzel. Allah'ım çok güzelmiş ya. Onun için bu St. Croix Adası vesaire çok el değiştiriyor. Her millet geliyor. Aa ne kadar güzel ya. Çok hoşuma gitti merdivenler. Bu bir Virgin Islands, St. Thomas üzerinde olduğumuz St. John. Başka bir bölümde göre St. Croix. Danimarka dönemi adanın karakterini belirliyor arkadaşlar. Çok uzun süre 1671 ve 1917 arasında Danimarka bu adaları yönetiyor. Danimarka Krallığı. Danimarka Batı Hindistan şirketi. Bakın Hollanda'nın, işte İngilizlerin Doğu Hindistan şirketi vesaire var biliyorsunuz. Danimarkalıların da varmış. Ben gerçekten bilmiyordum. Danimarkaca bilmeme rağmen bilmiyordum. 1718 yılında St. John'u yerleşime açıyorlar. 1733'te St. Croix'u Fransızlardan satın alıyorlar. Danimarkalılar savaşmıyor, satın alıyorlar. Savaşma satın al felsefesiyle. Tabii ki şeker kamışı ve köle ticareti dünyanın şeker merkezi Karayip Adaları arkadaşlar. En bereketli buralarda üretiliyor. Adalar devasa şeker kamışı plantasyonlarına dönüştürülüyor ve Afrika'dan binlerce insan köleleri, Afrika'daki köle satış merkezini görmüştük Afrika'dan gelen. Bize Rasta abimiz gösterdi. Baksanıza burada ne güzel bir şey satılıyor. Arabayı durdurmuş. Ne satıyor? Ha, buzlu. Bu buzlar benim midemi bozuyor ya. Otele bakın 1829 yılında kurulmuş. O say. Tabii köle ticareti çok karlı. Danimarkalılar da bundan payını almış. Danimarka tarafsız davranıyor. Böyle çok İngilizlerin, Fransızların, İspanyollar gibi kavgaya girmiyor. Böyle politika Charlotte Amalie Limanı. Şu anda olduğumuz liman. Birazdan aşağı ineceğiz oraya. Korsanlar için güvenli bir liman haline geliyor yani. Düşünün. Bu kara sakal burada mesela vakit geçiriyor bayağı. Çok ünlü. 1133'te St. John'da Amerika tarihinin en büyük köle ayaklanmalarından bir tanesi yaşanıyor. 1848'e gelince Vali Peter von Scholten köleliği kaldırıyor arkadaşlar. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda ABD, Almanya'nın bu adaları bir denizaltı üssü olarak kullanmasından korkuyor. ABD biliyorsunuz Karayiplere çok önem veriyor. Küba'da çok kritikti. Özellikle Soğuk Savaş döneminde. Küba'ya ABD'nin İşte yine Kübalıları kullanarak, ABD'deki Kübalıları kullanarak domuzlar çıkartması vesaire yapmasının sebebi bu. Çünkü burada herhangi bir nükleer faaliyet ya da işte 1. Dünya, 2. Dünya Savaşı'nda Almanların burada bir üssünün olması çok tehlikeli. Amerika'nın dibinde. Amerika'yı düşünün. Tehlikeli bir komşusu yok. Ama buralar başkalarının eline geçerse çok tehlikeli olabilir. Her neyse 1. Dünya Savaşı geliyor. ABD korkuyor dedik. Danimarka ile yapılan anlaşma sonucu adalar 25 milyon dolar altın karşılığında ABD tarafından satın alınıyor. Yani bugün
Bu arkadaşların ABD pasaportuna sahip olmasının sebebi ABD'nin satın alması, yoksa Danimarka'nın parçası olarak kalacaktı. Charlotte Limanı dedik. Hep yine kolonyal dönemden kalma mimariler var. Benim tabii çok hoşuma giden Danimarka kolonyal, ilk defa böyle bir Danimarka'nın kolonisini görüyorum. Enteresan. O hissiyatı alabiliyorsunuz biraz Danimarka mimarisi. Bakın. Dronningens gata. Gade. Gata Norveççesi, Gade Dancası. Ne diyor? Kraliçe yolu diyor. Kraliçenin yolu diyor. Yine Danimarka'dan kalma parçalar görüyorsunuz. Göstermeye çalışacağım. Ne kadarı kaldıysa tabii. Bakın teyze mango satıyor. Harika değil mi? I like it. Trompeter, Gade. Eski Danimarka döneminden kalma binalar. Çok yakın zamanda geçmiş. 110 sene falan olmuş. 110 sene bile olmamış Danimarka'dan geçmesi. Sahil kısmına da gideceğiz birazdan. Tabii Karayip deyince yine bir rum. Bu Karayiplere özel bir içecek. Danimarka Kraliyet Alışveriş Merkezi diyor. Yine o dönemden kalma binalar. Bakın kapılar o kadar sağlam yapmışlar ki. Tabii koloniciler her zaman o kadar güzel binalar yapıyorlar ki, çünkü şey yapmaya çalışıyorlar. Gideceklerini düşünmüyorlar yani bir gün. Hiçbir zaman öyle bir düşünceleri yok. Onun için en sağlam kaleleri, en sağlam şeyleri yapmışlar. Şu hoşuma gitmişti. Bakın Royal Dane Mall diyor ya. Bunlar ne kadar güzel. Acaba eski dönemden mi kaldı? Gladys Cafe. Bu Danimarkalıların yaptığı şehrin. Kapılar çok hoşuma gitti böyle. Böyle yüzlerce kapı var. Hepsi eski dönemden kalma. Kadar sağlam yapıyorlar hep. Tabii bu tarz yerler kalelerin dışında şehir de bir kale olarak kullanılıyor. Çünkü her zaman başka ülkelerin ya da korsanların baskını olabiliyor. O sebeple şehirler de kale gibi. Pirate treasure. In the late 1600s, detractors of the Danish colony referred to St. Thomas with justification as the den of pirates. Pirates perform acts of bloody violence. Times glossed over their crimes and... Evet, hala burada korsanların hazinesi olduğu düşünülüyor. Oh be, bak buralar çok serin. Ya küçücük adada neler var ya. Çok enteresan gerçekten. Vay be. Bakire adalarını da görmek yazıyormuş kaderimizde, alnımızda. Ama şimdi denizlere çıkar sokaklar. Denizin güzelliğine bakın. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana olmak. Ne geçmiş tükenmiş. Aha, margaritalara bakın. Buzlu. Bakın, korsanlar. Oh, hi. How much are they? You do a shot Yeah. for $4 for that, $3 on that. Okay, can I do one and one? $7. Hiç kaçırmam böyle fırsatları. You need one of those too. What? You need- Ah, no. Okay. You're gonna kill me now. Wow. Thank you. This is which one? That's the Stoli Doli. Okay. Pineapple one. That's really good. Right on. Pirate Fist. Iron Fist. What? It's like Margaret Thatcher. Iron Lady. Iron Fist. Demir yumruk. Ay çok güzelmiş. Öldüm bittim. Ha, Pirate Fist. Ha, ben Iron Fist anladım ya. Bu korsanın çişi. Güzel. Denize çıkamadık. Thank you so much. Yeah, here you go. Thank you very much. Thank you. Bye bye. I'll be back. I will be back. Woohoo! Bu adada $2. Adanın her yerine $2 götürüyorlar arkadaşlar. Mekanın ismi Brain Freeze ya. Beyin donması. Beyin bilir.
denizlere çıktı sokaklarımız. Abi şu güzelliğe bakın ya. Güneş çıksa çok güzel oluyor da güneş gitti bir anda. Ah ah, keşke bütün ülkem buraya gelebilse. Burada böyle Türk turistler olsa her yerde ya, ne güzel olur. Güzelliğine bak. İşte bizde kışken burası böyle ama burası 12 ay boyu. Bazen fırtına sezonu oluyor işte. Tornado bir şeyler geliyor. Burası adanın başkenti dedik ve aynı zamanda işte korsanların vesaire çıktığı liman. Size gösterdiğim kale de yine karşıda. Danimarka usulü kale. Mimariyle, Danimarka mimarisiyle yapılmış. Şehirde etrafa yayılmış. ABD'de olduğumuzu nereden anlıyoruz? Bu tarz evsizler burada da var. Ha, balık mı balık satıyorlar herhalde ha? Tutmuşlar. Çok bereketli ya denizler burada. Yes, I am. Hi. Can I see? Live and direct. Wow. Yeah. Jacks, fresh jack. Is it jacks? Yeah, The jack. fish? Yeah, jacks. Yeah. Got a jack. Jack. Jacks! Jacks! Yeah. The best jacks in town! Believe Where it. YouTube channel is? Believe it. Believe it. YouTube yeah. What's Yeah. your channel is? Fatih Koparan. How much followers you got? 500,000. Yeah, that's what we're talking about. That's what we're talking about. Burası kalenin arka tarafı. Bakın ne kadar doldurulmuş. Buradan görüyorsunuz zaten. Doldurmuşlar. Burası denize bakıyor tabii doğal olarak. Direkt korsanları karşılamak için. Zamanında burası işte adanın merkezi. Danimarkalıların yaptığı bir kaleyi görüyorsunuz. Sizi Virgin Islands'a da getirmedi demeyin. Fatih abimiz bizi getirmedi demeyin ya. Diye buraya da geldik. Şirin ama tam bir İskandinav mimarisi. Evimizin her şeyi. Bakın burada. Bir top mudur? Öyle dikmişler. Allah'ım yine. Topu dikmişler. Burada bir pazar yeri var. No, thank you. Thank you. I love St. Thomas. Dünyanın her yerinde şu I love tabelaların olması. Ters koymuşlar bunu da. Bu da top. Atacaklarına böyle şeyler yapmışlar. Allah Allah. Tarihi eserleri değişik kullanma şekilleri. Evet, Amerika'nın school busları burada da var. Böyle adada okula gitmek ne kadar güzel ya. Bugünlük St. Thomas'tan bu kadar. Bir dahaki bölümde gençken bu adaya gelip Amerikalı bir kıza aşık olan ve uzun yıllardır bu adada yaşayan bir Türk'ün hikayesini, aslında büyük bir aşk hikayesini izleyeceğiz. Takipte kalın.